Bugünkü videomuzun konusu iki kaçışlı perspektife göre bir küpün değişik açılardan görünüşü. Bunun için öncelikle bir ufuk çizgisi çiziyorum. Ufuk çizgimizi tamamladıktan sonra ufuk çizgisinin sağ ve sol taraflarına birer tane kaçış noktası ekliyorum. Kaçış noktalarımız ve ufuk çizgisi hazır. Şimdi küpün çizimine başlayabiliriz. Tabii küpün çizimine başlamadan önce bilmemiz gereken en önemli nokta şu. İki kaçışlı perspektifte bir cisim çizerken çizmin bir kenarı her zaman bize dönük olur. Buna göre öncelikle çizeceğimiz küpün kenarını yapıyorum. Bu kenarın ölçüsü size kalmış. Daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz. Yapacağınız cisme göre. Ben bu şekilde bir kenar çizgisi attım. Bir sonraki aşamada bu attığım kenar çizgisinin üstünden ve altından kaçış noktalarına paralel çizgiler götürmek. Paralel çizgilerimizi sağda bulunan kaçış noktasına götürdüm. Bir de aynı işlemi solda bulunan kaçış noktası için yapıyorum. Bu işlem bittikten sonra küpümüzün sağ kenarı ve sol kenarını çiziyorum. Sağ ve sol kenarı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz yine. İsterseniz daha uzağa, isterseniz daha yakına. Bu size kalmış. Bu işlem de bittikten sonra küpümüzün solda bulunan kenarının üstünden sağda bulunan kaçış noktasına bir paralel çizgi daha götürüyorum. Ve aynı işlemi sağda bulunan kenar çizgisinin üstünden solda bulunan kaçış noktasına devam ettiriyorum. Aynen tekrarlıyorum. Ve küpümüzün görünüşü hazır. Küpümüzü biraz daha belirginleştirelim. Bir tane küpümüz hazır. Şimdi bu küpün değişik açılardan, değişik ufuk çizgisine göre değişik konumlanmasından meydana gelen çizimlere bakacağız. Öncelikle ufuk çizgisinin sağ alt köşesine küpümüzün bize bakan kenarını çiziyorum. İlk küpte yaptığım işlemlerin aynısını burada da uyguluyorum. Attığımız kenar çizgisinin üstünden ve altından kaçış noktalarına paralel çizgiler götürüyorum. Sizler isterseniz bu çizgileri cetvel ile çizebilirsiniz. Paralel çizgilerimi götürdüm. Bir sonraki aşamada paralel çizgilerin arasına diğer kenar çizgilerimizi de koyduk. Daha sonra koyduğumuz kenar çizgilerinin üst kısmından kaçış noktalarına tekrar paralel çizgiler götürüyoruz. İlk küpümüzde yaptığımız gibi ve küpümüz hazır. Kenarlarından belirginleştirelim ve küpümüz iyice ortaya çıksın. Bu işlemi bir de sol tarafa yapalım. Bir kenar çizgisi ekliyorum tekrar. Kenar çizgisinin üstünden ve altından kaçış noktalarına paralel çizgiler götürüyorum. Paralel çizgilerini sizler de hafifçe çizerseniz daha iyi olur. Fazla belirgin olmalarına gerek yok. Önemli olan küpümüzün ortaya çıkması. Daha sonra kendi belirlediğim diğer kenar çizgilerini koyuyorum. Ve bu kenar çizgilerinin üstünden kaçış noktalarına tekrar paralel çizgiler götürüyorum. Kaçış noktalarına. Ve küpümüz hazır.
Ufuk çizgisinin alt kısmında 3 adet küpümüz var. Değişik açılardan görünüşü, kaçış noktalarına göre. Şimdi de bunun benzerini ufuk çizgimizin üst tarafında yapacağız. Ufuk çizgimizin üstüne küpümüzün bize bakan kenarını çizdik. Boyutunu yine siz kendiniz ayarlıyorsunuz. İstediğiniz boyutta kenar çizgisi atabilirsiniz. Daha sonra bu kenar çizgisinin altından ve üstünden kaçış noktalarına paralel çizgilerimizi götürüyoruz. Daha sonra diğer kenar çizgilerini her iki paralel çizgide belirlediğimiz bir bölgeye çiziyoruz. Sağ ve sol kenar çizgilerimizi ekledikten sonra bunların altından kaçış noktalarına paralel çizgiler götürüyoruz. Bir önceki çalışmada üstlerinden götürmüştük. Ufuk çizgisinin altında olduğumuz için burada altından götürüyoruz. Ufuk çizgimizin üzerinde olduğu için. Bu çizgilerimiz de tamam ve küpümüzün şekli ortaya çıktı. Şimdi küpümüzü belirginleştirebiliriz. Ve ufuk çizgisinin sağ ve sol taraflarına da aynı şekilde üstten görünüş bir küp çizeceğim. Kenar çizgisinin altından ve üstünden kaçış noktalarına paralel çizgiler. Kenar çizgilerimizin sağ ve sol kenarları, sağ ve sol kenarların altından tekrar kaçış noktalarına paralel çizgiler ve küpümüz hazır. Küpümüzü belirginleştiriyoruz. Aynı işlemi sol tarafa da uyguluyoruz. Kenar çizgimiz hazır. Alt ve üst noktalarından kaçış noktalarına paralel çizgiler. Bizim belirlediğimiz diğer sağ ve sol kenarlar. Tekrar sağ ve sol kenarların alt noktasından kaçış noktalarına paralel çizgiler ve küpümüz hazır. Çizimlerimizi tamamladık. Şimdi ufuk çizgimizin altında bulunan 3 tane küpümüzde dikkat edersek küpün üst yüzeyleri her zaman bize dönük. Ufuk çizgimizin üstünde yaptığımız çizimlerde ise küpümüzün alt yüzeyleri her zaman bize dönük vaziyette duruyorlar. Şimdi bir de ufuk çizgisinin üzerinde küpümüz nasıl durur bunu görelim. Öncelikle ufuk çizgimizin üzerine bir kenar çizgisi ekliyorum. Daha sonra sol kaçış noktasından kenar çizgimizin altına ve üstüne paralel çizgiler götürüyoruz. Aynı işlemi sağ taraf için yapıyoruz. Daha sonra sağ ve sol köşelere kendi belirlediğimiz kenar çizgilerini atıyoruz. Şimdi küpümüz ortaya çıktı. Küpümüze dikkat edersek küpümüzün sağ ve sol yüzeyleri sadece bize bakıyor. Üst yüzey ve alt yüzeyini küp tam orta çizgide yani ufuk çizgisindeyken göremiyoruz. Aynı işlemi sağ ve sol taraf için de kendiniz yapabilirsiniz. Perspektif gereği nesneler yakından kaçış noktasına gittikçe küçülür. Küpümüz burada duruyor. İlk çizdiğimiz küpümüz. Şimdi bu ilk çizdiğimiz küpü ölçü alarak kaçış noktasına doğru giderek küçülen küplerimizi çiziyoruz. İlk yaptığımız paralel çizgilerin hizasında
bir yüzey. Daha sonra eklediğimiz üst paralel çizgiye bir yüzey ekliyoruz ve küpümüzü çıkarıyoruz. Tam paralel çizgilerimizin arasını doldurarak ve ilk başta çizdiğimiz küpün kenar çizgilerini ölçü alarak onlara paralel kenar çizgilerini çizdik ve diğer küpümüzü tamamladık. Şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi küpümüz yakından uzağa gittikçe küçülüyor. Kaçış noktasına geldikçe nokta haline gelecektir. Esasında bu küplerimizin hepsi aynı boyda. İki kaçışlı perspektif konusu hakkında videomuz bu kadar. Bu çizimleri daha değişik nesneler üzerinde de deneyebilirsiniz. İyi çalışmalar.